Göz altıma bunu sürüyorum concealer olarak. Döndürerek ucuna malzemenin gelmesini sağlıyoruz. Elimin üzerinde kontrol edeyim. Şu şekilde. Göz altımızdaki kusurları çok güzel kapatıyor. Hele fotoğraf çekeceğimiz zaman, video çekeceğimiz zaman buradaki kusurları kapatmış oluyor. Far olarak bunu kullanıyorum. Bu far paletini. Şuradaki en açık rengi gözümüzün üstüne sürüyoruz. Kenarlara taşarsa taşsın. Buraları sonra temizleyeceğiz zaten. İkinci olarak bunun yanındaki, en açığın yanındaki şu rengi kullanıyorum. Onu da benim gözlerim küçük ve çekik, göz kapağım dar, gözümü biraz daha büyütmek istiyorum. Onun için göz kıvrımım burasıysa benim, onun daha üstüne buralara sürüyorum. Şu renkten kullanacağım şimdi. Göz kapağıma getirmemeye çalışıyorum. Alt tarafa getirmemeye çalışıyorum yani. Bir sağ bir sol yaparak göz kapağımızın kıvrımını daha yukarıda göstermeye çalışıyoruz. Açarak bakalım. Şimdi biraz daha şuralara yapabilirim. Gözümüze far sürerken en açıktan koyuya doğru gidiyoruz. Şimdi bu en ortadakini sürüyorum. Onu da şuralara sürmüş olacağım. Azıcık buraya getiriyorum. Daha çok yukarı yapıyorum. Ortadan sola doğru gelmiyorum artık. Buraya bir gölge yapacağım. Buraya da yapalım. Çok azıcık buraya geleyim. Yavaş yavaş gözlerimiz ortaya çıkıyor. Daha sonradan şu en köşedeki koyuyu yapıyorum. Gözümün iç tarafına doğru yapmıyorum artık bunları. Daha çok uç tarafında, kuyruk tarafında çalışıyorum. Şimdi Flormar'daki renk paletindeki en koyu renk yeterli gelmedi. Onun için şu en alttaki Lancome'un bu rengini kullanarak gözüme koyuluk vereceğim. Gözümüzü büyütmek için biraz hile yapıyoruz aslında. Göz kapağımız sanki şurada değil de buradaymış gibi göstererek göz kapağımızı büyük gösteriyoruz. Biraz gözümün köşesinden başlıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum ve şöyle geliyorum. Burada da aynı şekilde. Buradaki koyuluğu biz gideceğimiz yere göre belirleyebiliriz. O günkü modumuza göre de belirleyebiliriz. Giysimize göre belirleyebiliriz. Daha ağır makyaj istiyorsak buradaki koyuluğu artırırız. Bir fırça alıyorum. Sonra buradaki renkleri birbirine karıştırıyorum. Yediriyorum. Bir hat gibi görünmesini istiyorum bunlar. Sonra Lancome'da şu hafif yaldızlı bir renk var. Ondan alıyorum. Şu fırçayla alıyorum. Yalnız gözümün iç tarafına sürüyorum.
Oraya aydınlık veriyorum. Aynı fardan alıyorum. Kaşımın altına buraya yapıyorum. Oraya da aydınlık veriyorum. Çok simli olmadığı için rahatsız edici olmuyor. Benim birkaç sene önce aldığım L'Oreal'in şöyle ucu çentikli gibi olan bir kaş fırçası var. Onu alıyorum. Kaşımın her yerine değil, bazı yerlerine sanki kılların yönünde gibi dolduruyorum. Her yerine boyamıyorum. Her yerini yapmıyorum. Siyah siyah çok belirgin oluyor o zaman. Kırmızın taşanları vardı. Onları silmek için Estée Lauder'ın concealer vardı. Ondan azıcık alıyorum. Buna değdiriyorum. Böyle şuradan tutuyorum. Yukarı doğru siliyorum. Burası çok aşağıya doğru olursa gözüm sarkık gibi duruyor bu sefer. Gözümün sarkık durmasını istemediğim için altını, gözümün üstünün aşağıya doğru inen taraflarını siliyorum. Flormar'ın Brow Up diye bir ürünü var. Ucu şu şekilde. Hafif açıyoruz. Onu göz pınarıma şuraya konduruyorum azıcık. Parlaması için. Parlaması için değil, gözümün buraları aydınlık, buraları daha gölgeli olduğunda gözüm daha iriymiş gibi görünüyor. Flormar'ın şöyle kızıl kahve bir göz kalemi var. Bunu alıyorum. Göz kapağımın içine boyuyorum. Üst göz kapağımın içine. Yine aynı kalemi alıyorum. Gözümün şu kuyruk bölümünden içeri doğru hafif incelterek, ortaya doğru incelterek yapıyorum. Kesik uçlu şöyle bir fırça alıyorum. Yan kesik. Hafif bunu dağıtıyorum. Bunu da hafif dağıtıyorum. Crayolan markasının şöyle ucu olan, ucunu biraz bozdum ben bunun. Koluma dövme deseni yapayım dedim. O zaman biraz bozuldu. Bununla gözümün kuyruğundan küçücük en dibine yapıyorum. Orasının biraz daha koyu, sanki orada kirpik varmış gibi bir görüntü elde etmek istiyorum. Flormar'ın biraz daha kızıl bir rengi var kalem olarak. Bunu da alıyorum. Gözümün altına şuraya hafif sürüyorum. Ortaya kadar geliyorum. Elime bir kalem alıyorum. Bunu da dağıtıyorum. Flormar'da maskara bazı olarak kullandığım şöyle beyaz renkli bir maskara bazı var. Bundan sürüyorum kirpiklerime. Biraz bunun kurumasını bekliyoruz. Maskara bazı kuruduktan sonra Flormar'da
Böyle bir maskaram var. Ondan kirpiklerine sürüyorum. Dipten başlayarak sürüyorum. Göz altlarıma da süreyim. Böyle yapayım derken makyajımı bozuyorum bazen.